Herkese merhabalar. Bugün sizlere bebeklerde gaz ağrısı ve besin alerjisinin etkisi konusunda bilgiler vereceğiz. Peki bebeklerde gaz ağrısı deyince ne aklımıza geliyor? Özellikle ilk 3 ayda ortaya çıkan ve 1 haftadan uzun süren, 3 saatten daha uzun süre çocukta ağlama krizlerine neden olan ve en az haftanın 3 gününde ortaya çıkmışsa buna gaz ağrısı, diğer bir ismiyle infantil kolik diyoruz. Kolik ağrı, gaz ağrısı, gaz sancısı diyoruz. Peki bu gaz sancısının olduğu zaman nedeni acaba besin alerjisi olabilir mi diye ailelere bazen aklına geliyor. Gerçekten besin alerjisi gaz ağrısı yapar mı? Bu konuyu sizlerle konuşacağız. Besin alerjisini biliyoruz ki çocuklarda çok sık, özellikle bebeklerde çok sık alerjik hastalıklardan birisi. Neredeyse 10 çocuğun birinde bile belirtiler görülebiliyor. Ne oluyor belirtiler? Vücutta kaşıntı, egzama, kurdeşen, dilde dudakta şişme, hırıltı gibi belirtiler yanında kakada sümüklenme, kan, kabızlık, bunun dışında huzursuzluk, büyüme gelişmede gecikme, tedaviye cevap vermeyen reflü, tedaviye cevap vermeyen pişikler gibi nedenlere, sıkıntılara neden olabiliyor. Bir de bu besin alerjisi belirtilerine şunu da ekleyelim, gaz ağrısı da yapabiliyor. Peki ne zaman gaz ağrısı düşüreceğiz ve besin alerjisinin gaza etkisi nasıl oluyor? Bunları ayrıntılı olarak anlatalım. Bir kere besin alerjisi olduğu zaman bağırsak mukozasında bozulmalar ortaya çıkıyor. Özellikle alerjik reaksiyonlardan dolayı kimyasal maddeler ortaya çıkıyor. Bu kimyasal maddeler özellikle bağırsağın sinir sistemini bozuyor. Sinir sistemini bozunca bağırsak hareketlerinde bozulmalar ve bu hareketlere ağrı olarak algılamaya başlıyor. Çünkü mukozada hasar olunca aşırı bir hassasiyet oluyor mukozada, bağırsaklarda ve ağrı olarak algılıyor. Bağırsakta gerginlik yapıyor. Bu sebepten dolayı da gaz ağrısına katkısı olabiliyor. Bir diğer neden de özellikle besin alerjisi olan çocuklarda bağırsak florası da bozuk oluyor. Bağırsak florası bozuk olduğu için geçirgenlik de fazla oluyor ve florada özellikle faydalı mikropların yerine özellikle gaz üreten bakteriler çoğunlukla oluyor. Ve gaz üretmesine bağlı, fazla gaza bağlı da ne oluyor? Gaz sancısında artış oluyor. Yani bağırsaktaki floradaki değişiklikler, bağırsaktaki sinir sistemindeki bozulmalar nedeniyle besin alerjisinin gaza katkısı olabiliyor. Peki ne zaman düşüneceğiz? Özellikle kakada sümüklenme, kanla birlikte gaz ağrısı varsa, kakada kabızlık şeklinde ortaya çıkan bir durum varsa, tedaviye cevap vermeyen bir pişik varsa, anne veya babada özellikle alerjik hastalık bakımından bir öykü varsa, yani annede babada herhangi bir alerjik hastalık varsa, çocukta egzama varsa, çocukta özellikle akciğerde hırlama veya kusma gibi belirtiler oluyorsa, 3 saatten uzun süren, 3 haftadan uzun süren bir gaz ağrısı varsa aklımıza besin alerjisi gelmeli. Bu gibi durumda ne yapmamız gerekiyor? Sadece anne sütü alıyorsa çocuk, o zaman anneye diyet uygulamak gerekiyor. Sadece inek sütü diyeti uyguladığınız zaman genelde tedavide bir cevap olmuyor. Onun için en sık olan alerjenlerin hepsini diyetten çıkarmak lazım anneden. Neleri çıkarıyoruz? Sütü, yumurtayı, soya, buğday, yer fıstığı, ağaç kabuklu yemişleri, bunun dışında balık, kabuklu deniz ürünlerini diyete alıyoruz anneye ve menü hazırlıyoruz. Anneye yetecek kadar menü, annenin ihtiyacı olan kalori kadar bu besinleri içermeye menü hazırlıyoruz. 2 haftanın sonunda da çocukta belirtiler azalmışsa ondan sonra tane tane besinleri deneyerek bunun gaz ağrısına bağlı olup olmadığını anlıyoruz. Çocukta eğer mama kullanıyorsa alerji yapmayan mamalardan tercih ediyoruz ve çocuktaki faydayı gözlemliyoruz. 2 haftanın sonunda faydalı olmuşsa dediğimiz gibi yükleme, besin alerjisinde yükleme ile kesinleştirmemiz gerekiyor. 2 haftalık diyete rağmen hiçbir tedaviye cevap alınmamışsa o zaman diyeti bırakıyoruz. Cevap alınmışsa dediğim gibi gıdaları sırayla deneyerek hangi gıdanın problem olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Sonuç olarak gaz ağrısı besin alerjisiyle neden olma ihtimali
biraz düşüktür. Yani çok sık bir durum değildir. Yani besin alerjisinin gaz yapma durumu. Ancak anne veya babada alerjik hastalığı olanlarda, çocukta egzama olanlarda, bağırsak tepkili besin alerjisi belirtileri olanlarda, yani kakada sümüklenme, kan, tedavi cevap vermeyen pişik olanlarda, bunun dışında büyüme gelişme geriliği olanlarda, bu gibi durumlarda aklımıza besin alerjisi gelmeli. Özellikle çocukta hırlama varsa, kusma varsa yine aklımıza besin alerjisi gelmeli. Ancak bunları diyete başlamadan öncelikle besin alerjisi dışında başka nedenlerin de gaz ağrısı yapacağını bilmemiz lazım. Özellikle çocuğun kulağında iltihap olabilir. Kulak muayenesinin yapılması lazım. İdrar yollarında enfeksiyon olabilir. Bazen Allah göstermesin menenjit olabilir. Bu yönden de bir kanında enfeksiyon parametrelerine bakmakta fayda var. Bazen bağırsaklarda iç içe geçme durumu olabilir. Onun için bir batın ultrasonografi dediğimiz bir ultrason çekilmesi de faydalı olabilir. Bu yönden de değerlendirmek lazım. Belki düştü, bir yeri incindi. O yönden değerlendirmek gerekir. Bu gibi değerlendirmeleri yaptıktan sonra besin alerjisi düşündürecek bulgular varsa o zaman çocuğa besin alerjisi diyetinin yapılmasında fayda var. Bu konuda özellikle çocuk alerji uzmanları deneyimli olduğu için bu diyetin çocuk alerji uzmanlarınca planlanması, gerekli olup olmadığını değerlendirilmesi, buna göre yol alınması çok faydalı olacaktır. Aksi takdirde boş boşuna diyet yapmış olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa bu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.